Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuları sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Belçika'dan bir haberimiz var. Belçika'da artık mesai bitiminde çalışan da fişini çekmiş olacak. Bu ne demek? Çalışma hayatında mesai bitse de bitmeyen işler ve devam eden iletişim için Belçika yeni bir karar aldı. Mesai biter, sorumluluk biter. Belçika'da buna fişi çekme deniyor. Çalışma zamanı bitince çalışan da işle ilgili hiçbir girişim yapmayacak ve bundan dolayı da suçlanamayacak. Güzel bir uygulama gibi, bakalım detaylara. Belçika'da daha önce federal devlet memurlarına tanınan mesai sonrasında arayanlara yanıt vermeme, iletilere geri dönmeme hakkı şimdi de çalışanlara tanındı. Artık Belçikalı çalışanlar için acil durumlar dışında gelen telefonları veya e-postaları cevaplama zorunluluğu kaldırıldı. Tabii bu haktan yararlanmak için işverenle bir anlaşma yapmak ve toplu sözleşmelere bu hakkı tanımlamak gerekiyor. Bunun da kuralları var. Karar şu an yürürlükte. Belçika'da çalışanların mesai saatleri dışında işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara cevap vermeme hakkı belli şartlarla yürürlüğe girdi. İş ve özel hayat dengesini sağlamak adına geçen yıl Belçika Federal Hükümeti'nin üzerinde anlaştığı iş gücü düzenlemesi kapsamındaki bağlantıyı kesme veya fiş çekme adı verilen uygulama 1 Nisan'dan itibaren başladı. 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde bu uygulama 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde olacak. Ancak geçerli olabilmesi için bunun işverenle çalışanlar arasında anlaşılmış bir konu olması gerekiyor. Öngörülemez özel ve acil durumların neler olabileceği belirlenerek işverenle çalışanlar arasında bir anlaşma yapılması, uygulamanın da bu özel şartlarla geçerli olması isteniyor. Az önce de belirtmiştik, çalışan sayısının 20'den fazla olduğu iş yerlerinde işverenlerin toplu sözleşmelere veya iş yönetmeliklerine mesai dışında ulaşılamaz olma hakkını ekleme zorunluluğu var. Bu da önemli bir konu. Belçika'da bu ayın da yenilikleri bunlardı. Investitionsbank Berlin'in açıklamasına göre ısınma ile ilgili 2000 euroluk bir yardım alabilmeniz mümkün. 24 Ocak 2023'te Senato Berlin ısıtma maliyeti yardımı programını kabul etmesinin ardından Investitionsbank Berlin'de konutta oturanlar ve ticari işletmeler için bir ısınma yardımını duyurdu. Kalorifer yakıtı, pelet, kömür, likit gaz veya şebekeye bağlı olmayan diğer enerji kaynaklarıyla ısınan bina sahipleri başvuru yapabilir. Kiralanan mülkler söz konusu olduğunda alınan herhangi bir yardım fatura yoluyla kiracılara aktarılmalı. Kiracılar kendileri başvuruda bulunamayacaklar. Dairelerinde kömür şöminesi olan kiracılar istisnai durumda kalacak. Berlin'de keskin bir şekilde artan enerji maliyetleri nedeniyle konut ve ticari birimlerin kullanıcıları destekleniyor. Şebekeye bağlı olmayan kömür ve likit gaz gibi enerji kaynaklarını kullanan konut ve ticari birimler bu yardımdan yararlanabilecek. 2022 faturalarında ödenen enerji bedelinin %80'i sübvansiyon olarak geri dönecek. Konut veya ticari birim başına maksimum 2000 euro verilecek. 31 Ocak 2023 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar başvurular sadece belediyenin internet sitesi üzerinden dijital ortamda yapılabilecek. Şimdi sosyal yardımlar artıyor. Bazı yardımlar geçtiğimiz Temmuz ayında %4 oranında arttırılmıştı. Bu sene ise sosyal yardımlar 1 Nisan'dan itibaren yeniden arttırılacak. Enerji kuponu nedir? Enerji kuponu demiştik. Bu enerji kuponunu anlatalım hemen. Yaklaşık 6 milyon kişiye enerji yardımı yapılacak. Değeri 48 ile 277 euro arasında değişen bu yardım kuponu 21 Nisan'dan itibaren verilmeye başlanacak. Bu yardımı almak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Hak sahibiyseniz
Agence de Service et de Paiement tarafından otomatik olarak size gönderilecek. Fransa'da 1956 yılından itibaren uygulanan kış tatili 1 Kasım'da başlamıştı. 31 Mart'a kadar sürecek zaman diliminde kiracıların evden atılması mümkün değildi. Aynı zamanda şirketlerin elektrikle gazı kesmesi de bu sürede yasaktı. Fransa'da kira ödemeyenlerle ilgili başlatılan hukuki süreçte eğer mahkeme kiracının evden atılması yönünde karar verirse bu ancak 31 Mart'la 31 Ekim tarihleri arasında uygulanabiliyor. Ancak zorla evi işgal edenlerin ise evden atılmaları yine hakimin kararıyla mümkün olabiliyor. Bu aynı şekil gidecek. Vergi iadeleri var. Vergi iadeleri de önemli bir konu. 2022 gelirleri için 2023 vergi iadesi yakında başlıyor. Önceden doldurulmuş beyannameler 6 Nisan'dan itibaren Fransız posta kutularına ulaşacak. Beyanname ayın 13'ünden itibaren yapılabilecek. 1000 euro bonus uygulaması var. Bu uygulama da dayanıklılık planının bir parçası olarak başlatılmış ve daha sonra 3 ay uzatılmıştı. Petrolle çalışan kombinizi gazla çalışan bir kombiyle değiştirmeniz için verilen 1000 euroluk bonus sona erdi. Ev kredileri için faiz oranı yükseltildi. Bu da önemli bir konu. Yeni krediler için üst sınırı belirleyen faiz oranı 20 yıl veya daha uzun vadeli sabit faizli konut kredileri için 1 Nisan'da %4'ten %4,24'e yükselecek. İşsizlik ödeneklerinin yeniden değerlendirilmesi de gündemde. İşsizlik sigortası ödenekleri %1,9 oranında arttırılıyor. Bu karar Fransa'da işsizlik sigortasının yönetiminden sorumlu UNEDIC'in yönetim kurulu tarafından alındı. Bu Fransa'da düşmeyen ve özellikle gıda için bir süre daha devam etmesi beklenen enflasyon nedeniyle kararlaştırılan istisnai bir artış oldu. Ve bu bir ilk, çünkü o zamana kadar 1 Temmuz'da yılda sadece bir kez yeniden değerlendirme yapılıyordu. Şimdilik yenilikler bu kadar. Her ay olduğu gibi yine yenilenecek. Biz de yenilikleri sizlere buradan duyurmaya devam edeceğiz. Almanya vatandaşlığa geçişler için ülkede ikamet şartını 5 yıla indirecek ve özellikle Türk vatandaşları için çifte vatandaşlığı getirecek. Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, vasıflı iş gücü yasasıyla birlikte hayata geçirmeyi planladığı vatandaşlık yasası reformunda Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vatandaşları için de çifte vatandaşlık getirilmesini öngören yasa tasarısını koalisyon ortaklarına sundu. Koalisyon ortaklarından Hür Demokratlar, önerinin 67 yaşından sonrakilere vatandaşlık testinin kaldırılması yönündeki önerisine karşı çıktı. Hür Demokratlar diğer bazı önerilere de karşı çıktı. Bu yüzden henüz öneri onaylanamadı. Federal İçişleri Bakanı hazırladığı taslağa göre Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar da çifte vatandaş olabilecek. Federal İçişleri Bakanı'nın hazırladığı taslağa göre Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar da çifte vatandaş olabilecek. Bu özellikle uzun yıllar Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlileri yakından ilgilendiren bir durum. Mevcut yasaya göre Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türkiye kökenliler Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda. Önerinin yasalaşması sonrasında Alman vatandaşlığına geçmek için Almanya'da 8 yıl yaşama şartı 5 yıla inecek. İstisnai olarak bazı kişilerin kendi geçimini sağlayabilme koşullarından muaf tutulması da getirilecek. Ancak Hür Demokratlar bu istisnaya da karşı çıkıyor. Öte yandan Almanya'da doğan çocukların 23 yaşına geldiklerinde ya Alman vatandaşlığını ya da anne babasının vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığını tercih etme şartı da kalkacak. Bu haberi de, bu kuralları da buradan duyurmuş olalım. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.